Bugün 13 Mart Çarşamba 2024. Haberlerimize hemen başlayalım. Midjourney veri kazıma iddiası nedeniyle tüm Stability AI çalışanlarını yasakladı. Midjourney, rakip üretken AI şirketindeki çalışanları bu ayın başlarında Midjourney'in verilerini kazıma girişimi sırasında sistem kesintisine neden olmakla suçlayarak Stability AI çalışanlarının hizmetini kullanmasını yasakladığını söyledi. Midjourney, 6 Mart'taki iş güncelleme çağrısının özetinde kesintinin arkasında şirketin özellikle Stability AI çalışanlarıyla ilişkilendirdiği ücretli hesaplardaki botnet benzeri faaliyetlerin olduğunu iddia etti. 6 Mart'taki iş güncelleme çağrısının özetinde Midjourney'in çalışma saatleri olarak adlandırdığı şirket, kesintiye yanıt olarak tüm Stability AI çalışanlarının hizmetini süresiz olarak kullanmasını yasakladığını söylüyor. Saint-Pierre suçlamaları Stability AI CEO'su Emad Mostak'a iletti. O da X'e yanıt vererek durumu araştırdığını ve söz konusu eylemlerin emrini Stability'nin vermediğini söyledi. Bu yazının yazıldığı sırada ne Midjourney ne de Stability AI Virgin yorum talebine yanıt vermemişti. Şimdi Nvidia'ya yapay zeka telif hakkı ihlali nedeniyle dava açılıyor. Geçen hafta mahkemelere sunulan yeni bir toplu dava önerisiyle üretken yapay zekaya karşı telif hakkı davalarına ayak uydurmak zorlaşıyor. Ars Technica'nın bildirdiğine göre bu kez yazarlar işletmelerin kendi sohbet robotlarını oluşturmasına ve eğitmesine olanak tanıyan bir dil modeli olan AI platformu Nemo üzerinden Nvidia'ya dava açıyor. İddiada özet olarak Nvidia, Nemo Megatron modellerini The Pile veri kümesinin bir kopyası üzerinde eğittiğini kabul etti ifadesine yer veriliyor. Bu nedenle Nvidia, Nemo Megatron modellerini mutlaka Books 3'ün bir kopyası üzerinde eğitti. Çünkü Books 3 The Pile'ın bir parçası. Geçen yıl OpenAI ve Microsoft kurgu dışı yazarların şirketlerin eserlerinden para kazandığını ancak ödemeyi reddettiğini iddia eden bir telif hakkı davasıyla karşı karşıya kalmıştı. OpenAI, Elon Musk'ın dava iddialarının tutarsız olduğunu söyledi. OpenAI, Elon Musk'ın davasında davalı olarak mahkemeye sunduğu dosyada Musk ile herhangi bir kuruluş anlaşması ya da herhangi bir anlaşma yok dedi. Kuruluş anlaşmasını Musk'ın başlangıçta desteklediği, sonra terk ettiği ve daha sonra onsuz başarılı olmasını izlediği bir girişimin meyveleri üzerinde hak edilmemiş, hak iddia etmek için uydurduğu bir kurgu olarak nitelendirdi. OpenAI şöyle devam etti. Eğer vaka keşfedilirse Musk'ın kendisi tarafından kontrol edilecek kar amaçlı bir yapıya geçişini desteklediğini gösteren kanıtlar var. Bu alışverişlere dayanarak Musk, OpenAI'yı kar amacı güden bir kuruluşa dönüştürmeyi biliyordu ve bundan yanaydı. OpenAI dosyasında OpenAI'ın elde ettiği olağanüstü teknolojik ilerlemeleri gören Musk artık bu başarıyı kendisi için istiyor diye yazdı. Empati, pratik ve duygusal yaz sürecine yardımcı olmak için yapay zekaya 47 milyon dolar ayırdı. Empati adlı bir girişim, bu zorlu alanda gezinmeye yardımcı olacak bir platform oluşturdu ve şimdi platformu kullanan yaklaşık 40 milyon kişiyle büyümek için 47 milyon dolar daha fon topladı. Gura, daha ileri hizmetlerde insanlara işleri organize etme sürecinde sırada ne olacak sorusu konusunda rehberlik etmek için muhtemelen daha fazla yapay zeka aracının
dahil edileceğini söyledi. Bu tur empatinin topladığı miktarı 90 milyon dolara çıkarıyor. Empati değerlemesini açıklamıyor ancak şirkete yakın kaynaklardan anladığımız kadarıyla şu anda toplam değeri 400 milyon dolara yaklaşıyor. Daha karmaşık yapay zeka araçlarının yükselişi empatinin son birkaç yıldaki gelişmesinde rol oynadı. Axion Ray'in yapay zekası geri çağırmaları önlemek için üründeki kusurları tespit etmeye çalışıyor. Orada ürün sorunlarını önlemeye yönelik yapay zeka destekli projelerin yapay zekanın yeterince ince ayar yapılmaması nedeniyle sıklıkla başarısız olduğunu gördü. Doğru çözüm olmadan kuruluş çapındaki pek çok farklı grup ortaya çıkan kalite sorunları hakkında ayrık analizler yapıyor. First, TechCrunch'a bir röportajında şunları söyledi. Ürün kalitesi sorunları, eğer sorunlar hızlı ve verimli bir şekilde çözülmezse son kullanıcı üzerinde etki yaratabilir. First, ortaya çıkan yinelenen ürün kalitesi sorunlarını işaretlemek amacıyla çeşitli sistemlerdeki dağınık, yapılandırılmamış ve bağlantısız verileri taramak için özel bir yapay zeka kullanıyoruz, dedi. Ancak ilk olarak Axion'ın talep alınmasından sonraki 30 gün içinde müşteri verilerini sileceği iddia edildi. Felicis, Quotidian AI ve Cellino, TechCrunch erken aşama 2024'te TAM'da yer alacak. Bu yılın Boston'daki erken aşama buluşmasına yaklaşıyoruz. Bu, sürekli genişleyen son derece akıllı konuşmacılar listemize 3 isim daha eklemenin ve en yakıcı sorularınızı yanıtlamanın zamanı geldiği anlamına geliyor. Bugün Felicis'ten Toby Coker, Quotidian AI'dan Julia Niegu ve Cellino'dan Nabiha Saklaye'nin önümüzdeki ay sahada olacağını ve sahneye çıkmaya hazır olacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Düzenli TechCrunch okuyucuları Cellino'nun 2021 Battlefield etkinliğimizi kazandığını hatırlayacaktır. TAM'ın nasıl hesaplanacağı küçük bir soru değildir ve herhangi bir kısaltmaya sığmayacak kadar büyük bir konudur. Şirketiniz TechCrunch Early Stage 2024'de sponsor olmak veya fuara katılmakla ilgileniyor mu? Pienso, yapay zeka modellerinin eğitimi için kod gerektirmeyen araçlar geliştiriyor. Jones, yapay zeka konuşmalarının büyük bir kısmına büyük dil modelleri hakim oldu dedi ve şöyle devam etti. Fakat gerçek şu ki hiçbir model her şeyi yapamaz. Pienso, yalnızca bir yapay zeka mühendisinin değil, herhangi bir alan uzmanının da bunu yapabilmesi gerektiğine inanıyor. Pienso, önceden ayarlanmış açık kaynak veya özel yapay zeka modelleri için eğitim verilerini açıklama ekleme veya etiketleme sürecinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Jones, Pienso'nun esnek, kodsuz arayüzü, ekiplerin modelleri doğrudan kendi şirketlerinin verilerini kullanarak eğitmesine olanak tanıyor, dedi. Bu, modellerin kullanılmasıyla ilgili gizlilik kaygılarını hafifletiyor ve ayrıca her bir şirketin nüanslarını yakalayarak daha doğru bir sonuç sağlıyor. Şirketler, dağıttıkları yapay zeka modeli sayısına bağlı olarak Pienso'ya yıllık bir lisans ödüyor. Çözmeye çalıştıkları sorunlara en aşina kişiler tarafından belirli bir uygulama için daha akıllı yapay zeka modelleri oluşturduğumuz bir geleceği teşvik ediyoruz. Üretken yapay zeka video girişimi Tavus, yüz ve ses klonlamayı tüm uygulamalara getirmek için 18 milyon dolar topladı. Ancak geçtiğimiz birkaç ay önemliyse üretken yapay zeka videonun ön planda olacağı başka bir küçük devrimin eşiğinde olabilir. Tavus ise
ses ve yüz klonlama yoluyla bireylerin kopyalarını oluşturmak için müşterileriyle birlikte çalışıyor. Bir platform olarak Taos şu ana kadar müşterilerin kendi yapay zeka video şablonlarını oluşturduğu bir SaaS uygulaması aracılığıyla sunuluyor. Raza bunu platformlarını günlük olarak video oluşturmak için kullanan milyonlarca müşteriye ulaştırmak istiyorlar, dedi. Gerçeği genişletmek, OpenAI, üretken yapay zeka neredeyse halka açık yüzü haline gelirken farklı oyuncuların karışıma farklı bir şeyler getirmesi için fazlasıyla yer var. Fransız girişim Nişta, yapay zeka kullanım durumlarında ses gizliliğini korumayı umuyor. Bu özellikle GDPR bağlamında Avrupa için geçerlidir. Birçok şirket yapay zekayı ses verilerinin üzerine kurmayı umut etse de çoğu durumda bu öncelikle biyometrik bilgilerin kaldırılmasını gerektirir. Nişta'nın yardım etmeyi umduğu yer burasıdır. Gizlilik gerekliliklerine uyması gereken müşterilere yapay zeka destekli konuşma anonimleştirme teknolojisi sağlayarak girişim ayrıca röportaj yaptıkları kurbanları korumayı uman medya kuruluşlarının akılsızca kullandığı bazı ses değişikliklerinin aksine Nişta Voice Harbor'ın korumasının geri döndürülemez olduğunu söylüyor. Sesle ilgili gizlilik sorunlarına ilişkin farkındalık eksikliği, Nişta'nın yüzleşmek zorunda kalacağı zorluklardan biri. B2 ve Avrupa ile başlamanın mantıklı olmasının nedeni de budur. Müşteriler ses gizliliği için baskı yapmasalar bile ağır bir para cezası riski şirketleri erken benimseyenlere dönüştürüyor. Evet, bugünkü haberlerimizi de burada tamamladık. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.